Merhaba. Sizinle 2020 yılında semptomları başlayan CIDP yolculuğumu paylaşmak istiyorum. Belki istifade edersiniz. İnşallah çok kısa sürede bunu çözmüş olanlardansınızdır. Ama ola ki teşhis koyulup da hani araştırmak istiyorsunuzdur. En azından hani herkesin sürecinin farklı olduğunu da biliyorum ama Ee, benimkini paylaşayım. Belki yolun ortasında olanlar vardır. Biraz böyle boşluğa düşmüş olan, hastalık hakkında çok fazla bilgisi olmayanlar vardır. Çünkü ben bu durumdaydım. Araştırma yaptım. Türkiye'de internette araştırdığım zaman çok olumsuz şeyler görüyorum ve bunları okumak bana hiç iyi gelmedi o süreçte. Yani ilk defa duyduk böyle bir rahatsızlığı, ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ee, Sonrasında ilk aşamada arayıp da okuduğumuz şeyler çok olumsuz ve çok zorlayıcıydı gerçekten. Beni nasıl bir kabus bekliyor dedim okuduğum zaman. Yani bu psikolojik olarak da çok yordu. Rahatsızlık zaten çok kolay değil. Her hastalıkta olduğu gibi. En azından kendi hikayemi paylaşarak belki size biraz durumu hani ağırlaşmış olup da iyileşme aşamasında olan sizlere belki bir umut olurum. Bütün bu emeklerimin sebebi, tek sebebi bu. Bunlarla ilgili sizinle şimdi kanalı yeni oluşturdum. Bir açıklama yapmak istedim. Altında daha sonradan videolar olacak. Fizik tedavi sürecimle ilgili nasıl başladı, neler yaptık. Belki herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Bu benim kızım Gülşah. Nasıl şanslı olmayabilir? Yani bizler fizik tedaviye ulaşabildik. Tedavinin ileri aşamalarına ulaşabildik. Ee, Sizleri en azından bu konularda bilgilendirmek istiyorum. Belki hani fiziğe çok kolay ulaşamayacak olanlar için tabii ki hekimlerine danışarak, doktorlarına danışarak eğer bir boyun, bel veya başka bir ortopedik rahatsızlığınız yoksa, o hareketleri yapmanız uygunsa bunları herkes ola ki destek alamayacaksa evlerinde de yapabilirler. Ve sürekli yaptığınız zaman mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Çünkü fizik tedavi biliyorsunuz hangi aşamalardasınız bilmiyorum ama bu rahatsızlıkta çok önemli. İyileşme sürecinin en önemli ayaklarından bir tanesi. Yani kullandığımız ilaçlar, fizik tedavi ve duygusal durumumuz. Moralimiz her şeyden önemli. Yani hatta moral hepsini kapsıyor. Üçü bir arada inşallah en güzel şekilde şifaya kavuşursunuz. Hep birlikte daha da iyi günler görürüz, kavuşuruz. Ben şu anki durumumdan da bahsedeyim biraz. O kadar çok şey yaşadım ki 2 yıl içerisinde. Zaman zaman böyle videolar çekip unuttuklarımı, paylaşmak istediklerimi yine sizinle paylaşacağım. Ee, Şu anda yürüyebiliyorum. Evin içerisinde AFO dediğimiz ortezler var. Bunları artık ayakkabı içine takarak dışarıda daha güvenli olduğu için AFO'larla yürüyorum. Desteksiz. Evde ise AFO'suz şu anda yürüyebiliyorum. Tabii ki biraz yamuk yumuk oluyor, hafif denge bozukluklarım oluyor ama her işimi görebilir durumdayım. Buna ne aşamadan geldim? 8 ay felç durumunda. Belden aşağısı yani tamamen kuvvetsiz. Oturduğum yerden kalkamayacak. Tuvaletime bile işte kimi zaman walker'la gidebiliyordum. Sadece hani kollarımın gücüyle böyle ayaklarımı basa basa. Kimi zaman da destekle sadece. O günler çok geride kaldı şükürler olsun. Oturduğum yerden kalkamıyordum. Oturduğum koltuktan kalkamıyordum. Belli bir süre walker'la yürüdüm. Hem dışarıda hem evin içerisinde. Oturduğum koltuktan walker'a bile kalkarken destek almak zorundaydım. Yani felç hem hani ellerimde de güç kaybı işte nasıl diyeyim size his kaybı güç kaybı oldu ama yine ellerim ayaklarımdan bacaklarımdan daha iyiydi ki ona tutunup bir şekilde kuvvet bulup yürüyebildiğim zaman da oldu. 8 ay tabii uzun bir zaman. 9 ay belki yani yaklaşık olarak öyle.
Bugünlerime şükürler olsun. İnşallah hani kötü durumda olanlar benim gibi olduysa lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Çalışmaya devam edin. Fizik çok çok önemsiyorum yani. Fizik tedavide harika bir fizyoterapistim oldu. Hem Ankara'da Ali Bey vardı. Ali Bey ile 15 gün kadar Ankara'daki tedavi sürecinde görüştük ama burada Çanakkale'de Keremciğim sağ olsun. O bizim kahramanımız yani bu yolculukta. Şükürler olsun beni ayağa dikti. Ee, Eşim, ailem, çocuklarım, beni seven dostlarım, herkes sağ olsun. Çevrenizde eminim çok güzel insanlar vardır ve her biriniz bence çok nazik, vicdanlı ve özel insanlarsınız. Bundan hiç şüphem yok. Buna çok inanıyorum. Ve hepinizin içinde bu güç var ki bence böyle bir şeyle bir anlamda böyle bir deneyim geçiriyoruz hayatta. Muhakkak bunun da bir sebebi vardır. Bunları da konuşacağız inşallah. Ee, Ben şöyle videolar kısıtlı, süreli. Daha ilk deneyimim nasıl paylaşacağız, nasıl olacak bilmiyorum. Ne kadarını yayınlayabileceğiz bilmiyorum ama hızlıca böyle anlatmaya çalışayım. Zaman zaman işte daha detaylarına da gireceğim. 2020 yılında Ocak ayında böyle işte hafif mide bulantıları başladı. Ondan sonra kalp ritminde çarpıntı şeklinde böyle aşırı hani kalp çarpıntıları, bir takım işte kaygı bozuklukları, e, çeşitli böyle semptomlar gösterdi ama bunlar biliyorsunuz hepsi çok sıradan farklı farklı sebepleri olabilecek, geçebilecek şeyler. İşte kardiyolojiye çıktım kalbimde bir şey var mı diye. Ondan sonra psikolojik durumumla ilgili kendi kendime bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, Sonra işte tahlilleri yapıldı, idrar tahlilleri, kan tahlilleri. Sonra bunlarla ilgili bir tek idrar yolu enfeksiyonu bulundu. Hayatımda hiç yaşamamıştım ama biraz yüksekti ve buna çok fazla su içerim. İyi beslenen birisiyim. Genel olarak hayat düzenimizde gerçekten güzel beslendiğime inanan biriydim. Ama bir şekilde hani bir şeyler, semptom bozuklukları, o işte mekanik rahatsızlıklar diyeyim vücuttaki başlamadan önce böyle vücudun dengesinde bir takım sıkıntılar yaşanmaya başladı. Sonra Haziran ayında bir ay boyunca şiddetli mide bulantısı hiç geçmeyen. Yani geceleyin uyuyabiliyorum, sabah kalktığımda başlıyordu. Mide bulantısıyla tabii yemek yenmiyor. Akşam yatana kadar zaten ayağa dikildiğim anda şiddetleniyordu. Ve tüm gün böyle yatarak, uzanarak, hiçbir şey yiyip içemeden mide bulantısından dolayı bir ay böyle geçmeyen bir sürecim oldu. Tabii ki bu süreçte dahiliyeye gittim. Tahliller yapıldı. Dediler ki yani anlamlı bir sebebi yok mide bulantınızın. İşte ilaç verdiler. İşte onları kullandım. Bu süreçte birkaç kere hani tahmin edersiniz birkaç kere yaşadım böyle şeyler. İşte hastaneye gidip gelmeler, tahliller, sonuçların beklenmesi, anlamlı bir sebebin bulunaması. Sonra işte profesöre çıktım, gastroenteroloji profesörüne. Öyle böyle bir çanta ilaç kullandırdı. Ondan sonra onlarda da öyle bir önemli bir düzelme olmadı. Yani bir ay boyunca bu rahatsızlığı yaşadım. Sonra yavaş yavaş geçti. Tabii bu sırada hızlı bir kilo verdim. Yani kısa bir süre içerisinde 4-5 kilo kadar verdim. Sonrasında böyle mide bulantıları böyle geçerken, hafiflemişken ayak parmağımda böyle uyuşma, his kaybı başladı. Sağ ayak parmağımda. İşte psikolojik olabilir dendi. Ondan sonra hani belden olabilir dendi. İşte sinirlerle ilgili bir şey olabilir filan. Ondan sonra bununla ilgili ayak parmağından ayak tabanına o his kaybı, işte bir uyuşma durumu filan ayak tabanına yayıldı. İşte nörolojiye gittik. EMG EMG'ler çekildi, tahliller yapıldı. Tabii bu sırada bütün bunları yaşarken sonuç bulunamıyor, anlamlı bir sonuç bulunamıyor. Nöroloji doktorlarından bir tanesi takipte kalacağız dedi. Daha sonra o hastane değiştirmiş. Başka bir nöroloji doktoruna gittim. O da benim için bu EMG'ler hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Ama o bana bunu derken artık sinirsel durumum da artık çok yıpranmıştı. Yani bende bir şeyler var, vücudumda bir dönüşüm, değişim, rahatsızlık bir şeyler var.
Ayağımda uyuşma var. Bir doktor diyor ki benim için bunlar hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Ve artık ayakta böyle yürürken hani titremeler filan da başlamıştı. Psikiyatrik haplara da başlamıştım bu ara da düşük dozda. Geceleyin uyurken böyle elektrik çarpıyor gibi ayağımın böyle çarpmasıyla uyanıyordum. Yani ayağım yükseliyordu böyle yatış pozisyonunda. Elektrik çarpmasıyla uyanıyordum. Bu çok sıktı. Sağ ayakta, sol ayakta bu böyle şiddetli bir şekilde olmaya başladı ve bunlar oldukça ben daha güçsüzleşmeye başladım. Bacaklarımda titreme, işte sağ ayaktan sol ayağa geçti zaten o güç kaybı ve uyuşma daha sonra. Bu süreçte tahmin edersiniz doktorlara gittim. Gastroenteroloji takip ederken bana en son asistanına bipolar olabilir hanımefendi dedi. Böyle farklı doktorlarımızın kendi alanıyla ilgili olmayan teşhisleri koyarken keşke daha nazik olduklarına şahit olsaydım. En azından kendi alanlarıyla ilgili olmadığında hani bir başka yere yönlendirebilmeleri çünkü bizim durumumuzdaki kişiler için çok önemli gerçekten. Bu da Kaan. Bu da benim oğlum 4 yaşında. Kaan 2 yaşındaydı başıma bu geldiğinde, CIDP teşhisi koyulduğunda. Gülşah o zaman 4 yaşındaydı. Çok küçüklerdi. Kaan bezliydi hatta o zaman. Şimdi kocaman bir abi oldu. Eminim herkes bizim için elinden geleni yapıyor ama hepimiz için biliyorum ki kolay bir süreç değil. Yaşanılan duygusal durum, bunun işte psikolojik olarak vücuda yansıması, iyi hissetmemeyle birlikte belki hastalığın daha hızlı ilerlemesi. Çünkü teşhis koyulamadı. Daha sonra bu arada tabii dahiliyeye gitmeler, tekrar defalarca hastaneye gitme, tahliller. Yani bunlar bende çok hızlı oldu. Sonra burada bir Profesör Handan hocamız vardı işte. Onun kliniğine gittik. Handan hocam bir sürü tetkik yaptırdı. Kanser tetkikleri yapıldı. Çok detaylı işte şehir dışına laboratuvarlara kan tahlilleri gönderildi. Çekildi, mamografiler çekildi. Yani bir dizi böyle 2 hafta boyunca beklediğimiz bir sürü yolculuğumuz oldu. Bir hastane yolculuklarımız, tetkikler, tahliller uzun sürdü. Handan hocama ulaşana kadar benim bu hastane yolculuğum, psikiyatri yolculuğum, işte psikoloğa çıkmak, dahiliyeye çıkmak, gastroenterolojiye çıkmak, nörolojilerde gezinmek filan toplam 6 ay sürdü. Bu rahatsızlıkta bu gerçekten uzun bir süre. Çünkü ne kadar erken teşhis koyulursa o kadar çabuk tedaviye ulaşabiliyoruz ve hasar belki o kadar çabuk tedavi edilmeye başlanıyor biliyorsunuz. Ve ümit ediyorum ki hani bu videoyu dinlerken işte ben de mi böyle olacağım, bu kadar ağır mı geçecek diye asla düşünmeyin. Bu süreçte çok kıymetli, çok değerli insanlarla tanıştım. Kaan'cığım var, bir genç arkadaşım. Sonra Rüştü var Ankara'da. Yine o da benim yaşlarımda güzel bir beyefendi. Onların çok desteklerini gördüm. Onlar çok çabuk iyileşenlerden. İvik ile tabii bu yolculuğa girdiyseniz, böyle bir rahatsızlık yaşadıysanız, İvik ile birçok insan çözüme ulaşıyor ve vücut çok çabuk cevap veriyor birçok CIDP rahatsızlığında. Hemen beden toparlanıyor. İşte bağışıklık belli oranda baskılanarak herhalde ya da sizler araştırırsınız. Ben yanlış bir şey söylememek için bildiklerimi paylaşmak istemiyorum. İvik'e vücuda birçok insanın cevap veriyor ya da steroid tedavileriyle. Kaan İvik'le birlikte steroid almıştı. O hemen toparlanmaya başladı ve şu an durumları gerçekten çok iyi. İnşallah hepiniz öyle olursunuz. Benim kadar ağır geçirmezsiniz bu süreci. Ama ola ki İBİ'ye cevap vermezse vücudunuz, çünkü beni bir 3 ay kadar denediler. 3 ay ben İBİK tedavisine işte yanıt alamadım. Belli sıklıklarla, periyotlarla veriliyor ve vücudum İBİ'ye cevap vermedi. Daha da ağırlaştım, iyice ilerledi. Yani tabii ilerlerken tahmin edersiniz endişeler, korkular daha ne kadar ilerleyecek? Benim durumum ne olacak? Ellerimde çünkü kaşık bile işte ağzıma kaşığı sokarken bile titreme oluşmaya başlamıştı.
Şu anda da belli oranda hani biraz titreme var ama güç kaybı yok. Şükürler olsun. İşte bunu güçlendirmek için de her şeyi yaptım. Kavanozları açtım, kapattım. Çocukların oyuncaklarıyla oynadım. Bu motor hareketlerin güçlenmesi için size o aletlerimi de, fizik aletlerimi de göstereceğim. Parmak kaslarımızın güçlenmesi için el sıkma topları, ondan sonra parmakları açıp güçlendirecek işte bir takım fizik tedavi araçları var. Bunların hepsini edindik, kullandım. Sonra kalemle, mesela şu an yazım düzgün değil. Yazabiliyorum ama çok bozuk bir yazıyla. Küçük boyamalar, küçük resim boyamaları, bunlar hep böyle ince motor hareketlerini, ince motor kaslarını güçlendirecek şeyler. Şükürler olsun. Yani artık çok çok iyiyim diyebilirim eskiye nazaran. Ayak bileklerimde benim şu an işte sorun kaldı. Neyse, kaldığım yerden devam edeyim. Daha sonra burada İvik'le cevap alamayınca tabii ki bir araştırmaya giriştik. İşte daha ileri tedavi olabiliyor mu, ne oluyor? Ankara'da işte Rüştü biraz bilgi verdi. Sonra Ersin Hoca'yı öğrendim birçok kişiden. Onunla tedaviye başladık. 2 hafta plazmaferez denen resimleri de göreceksiniz. Onları videoya dönüştüreceğiz. Zaten Ankara'daki fizik tedavi sürecinde buradan işte 2 tane kateter açılmıştı. Onunla vücuttaki kanımız çeşitli ilaçlarla içerisindeki toksit maddelerden sanırım arındırılmaya çalışılıyor. Amaç böyle bir şey. En basit anlatabileceğim. 2 hafta kadar Ankara'da böyle bir tedavi gördük. Orada tabii sağlık çalışanlarına sorduğum zaman iyileşip de giden var mı gerçekten? Çünkü ben tekerlekli sandalyeyle geziyorum, oturduğum yerden kalkamıyorum. Buraya dediler tekerlekli sandalyeyle gelip yürüyerek giden çok insan gördük biz. Çünkü bazı vücutlar işte o tedaviye de cevap verebiliyor. Ama biz ondan da yanıt alamadık. O süreçten sonra hocam şey dedi, başka bir tedaviye geçildi. Ona 3. aşama tedavi deniyormuş. Rituximab tedavisi. Bunların hepsini araştırabilirsiniz. Yani İvik'ten sonra işte bir plazmaferez denendi ya da belki başka doğru bir tıbbi adı vardır. Hani bana öyle dendi ama yapılan işlemi hocalarımız, doktorlarınız daha iyi bilir ve yönlendirirler. Sonrasında rituximab almaya başladım. Rituximab da serum şeklinde alınıyor, vücuda veriliyor. İlk önce 15 gün arayla birer kere aldım. Birincisini Ankara'da, ikincisini Çanakkale'de ve sonrakileri işte Çanakkale'de aldım. Dördüncüyü aldım geçen Haziran ayında. Rituximab'ı aldıktan yaklaşık bir 5 ay sonra falan böyle Walker'la evde yürürken yani vücut aslında onun haberini veriyor. Hani eşim Fatih'e diyordum ki sanki bıraksan böyle adım atacağım gibi hissetmeye başladım falan diyordum. Ama tabii vücudum bu arada düşme olayları yaşadım bu süreçte. Yani o yürümeye başlamadan önce işte bir düşmeler evde çok kez yaşadım. E, Bu gerçekten bir travma gibi kaldı bende. Zor, çünkü acı veren bir şey. Lütfen hepiniz çok dikkatli olun. Her zaman dikkatli olun. Çünkü yaşamaya alıştığımız bir tempo var, ritim var. Bu elimizden giderken belli oranda anlayamıyoruz. Yani birden oluyor zaten. Çok ani düşüşler oluyor. Bir tanesinde ayağımı kırdım. Sonraki düşüşte tek ayağım alçıdayken diğer ayağımda çatlak oluştu. Bu sefer tamamen tahmin edersiniz ki zaten yürüyemezken tamamen kilitlendim. Böyle süreçler de yaşadık. Tabii bunlar iyileştikten sonra rituximab'ın henüz hani işte faydasını beklediğim bir süreç ama vücut yine cevap verecek mi vermeyecek mi bunu bilmiyorduk ama şey hissetmeye başladım. Sanki böyle bacaklarımda bir güç var. Yani farklı hani hissetmeye başladım. Ve o sırada tabii fiziğe de devam ediyorduk. Ya Haziran'da ilk rituximab'ı aldım. 15 gün sonra ikinciyi aldım Temmuz'da. Daha sonra biz Eylül gibi, Ağustos sonu Eylül gibi fiziğe başladık ve fiziğe 4 ay hiç bırakmadan devam ettik. Arada bir fizyoterapistimin tatili vardı. Hani böyle süreçler yaşayabilirsiniz sizler de. Ama fiziği hiç yürüyemediğim halde, sanki hiç iyi gelmiyormuş gibi gelirken bile hiç bıkmadan, üşenmeden eşimle birlikte buna devam ettik.
Tekerlekli sandalyeyle götürüyordu, beni bindiriyordu. İşte çıkıyorduk, fizyoterapistim başlıyordu fizik tedaviye, dönüyorduk. Böyle haftada 3 gün gün aşırıydı bizim sürecimiz. Bu fizik tedavi ve ilaç alımıyla birlikte tabii ki böyle bir güçlenme başladı. Fizyoterapistim diyordu ki yani işte o 4 ayın artık sonlarında ya biliyor musunuz artık şunları bu hareketleri hani ne seviyeden ne seviyeye geldik. Vücudumuz üst beden işte bacaklar oldukça güçlendi. Artık yürümenizi bekliyorum diyordu ama ben yapamıyordum bunu. Sonrasında tabii ayağa kalkıp yürüme başlarken biz eşimle hiç durmuyorduk. Tek saslı CIDP'yi yaşamış bir kadın ve boyundan altı tamamen felç olmuş. Ve şu an benden bile iyi durumda. Yani iyileşme sürecinde. Onun da böyle benzer paylaşımları var. Tabii İngilizce. Ben eşimden destek aldım bu konuda. Onun canlı yayınlarını, onun paylaşımlarını takip ettik ve onda ayağında kullandığı böyle, tabii adını bile bilmiyoruz o zaman. Araştırdıktan sonra ortez olduğunu öğrendik. Ayakkabı içine takılan, bacaktaki güçsüz yerleri kuvvetlendiren ve böylece işte eğer belli bir kas gücüne ulaştıysa vücut destek sağlayan bir şey, ne diyelim, destek aracı. Sonra AFO var. Bu işte diz altına kadar kullanılan, ayakkabı içine takılan bir şey. TAFO var. Eğer güçsüzlük daha büyükse bacak üstüne kadar takılan bir ortez. Beni üniversitede hoca değerlendirdi ve fizyoterapistimle birlikte değerlendirdikten sonra AFO'nun uygun olduğu düşünüldü. Ben AFO'ları da taktım ama yine yürüme henüz yoktu. Ama işte evde ev ayakkabılarıma takıyordum. Dışarıdayken işte dışarıdaki ayakkabılarımın içine takıyordum ve dışarıda tekerlekli walker'ımız vardı. Hani onunla dışarıda eşim gezdiriyordu ya da bulabildiysek tekerlekli sandalyeyle geziyorduk. Sonra böyle walker'la yürürken afolar vardı ayağımda ve sanki böyle adım atabileceğim gibi değişik bir güç hissetmeye başladım ve 22 Kasım anneciğimin doğum günü. O akşam böyle walker havada kaldı ellerinde ve böyle 4-5 adım atmaya başladım. Ve o gün ilk oldu. Sonrasında yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle önce walker'a attım. Sonra evde yavaş yavaş başladım. İşte afolarla, işte ayakkabıyla yürümeye. O süreç tabii ki hızlandı, hızlandı. Yavaş yavaş dışarıda yürümeye başladım. Tabii ki hep böyle ilk zamanlar destekli, tahmin edersiniz. Sonra desteksiz afoyla yürümeye başladım. Farklı zeminlerde mesela şu anda tabii basamak çıkarken falan zorlanıyorum. Merdiven çıkarken trabzan varsa, bir korkuluk varsa ya da yanımda birisi varsa böyle destek alarak çıkmaya yeni yeni başladım. Eğer kaldırım alçaksa çıkabiliyorum. Eğer yüksekse tabii bir yer, ufak tefek bir yerlere dokunarak, tutunarak işte kaldırım çıkabiliyorum. Böyle şu anda evde afosuz, ayakkabıyla ya da işte düz ayak, çıplak ayakla, işte çoraplı ayakla, ayağınıza uygun bir şey giyerek. Yani şu an o durumdayım. Dışarıda yine afolarla, ayakkabıyla, serbest olarak. Videolarda da göreceksiniz. Son durumum oldukça iyi. Hayatıma güzel bir şekilde, çok daha iyi bir şekilde devam ediyorum. İnşallah bu noktaya hani benim yaşadığım ağır süreçleri yaşamadan ilk tedavilerle vücudunuz cevap verir ve çok iyi olursunuz. Ama tabii ki bizlerin hep dikkat etmesi gerekecek. Fiziğe, vücudumuzu güçlendirmeye, hareketsiz bir yaşam bizim için kesinlikle uygun değil. Benim ne çok hareket bana şu an iyi geliyor ne de durgunluk. Yani bir gün ilaç alırken mesela hastanede yatıyor olmak bile olumsuz etki yapıyor bedenime. Ağrılar çok olmuştu bacaklarımda. Sizlerin de olduysa eğer uyuyamadım. Yani ayaklarımı, bacaklarımı nereye atacağımı, koyacağımı bilemediğim ağrılar oldu. Ben ilaç kullanmadım. İlaç kullanan Kaan ilaç kullanmıştı. Hocam dedi ki işte eğer ağrıların çok şiddetliyse Ankara'da çok kötüydü çünkü. Çok şiddetliyse bir ilaç verebilirim demişti. Ama bunlar tabii ağır ilaçlar. Çok gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Kullanın ama sabredebiliyorsanız, dayanılabilecek gibiyse de benim geçti. Yani
Ne zaman geçti tam olarak hatırlayamıyorum ama ağrılar çok şiddetlendiği bir zamandan sonra yavaş yavaş da o muhtemelen işte alt bacaklarımda benim kas erimesi oldu. Hatta üstte de oldu. Ama üstler şu an oldukça kuvvetlendi ama altlarda hala var tabii. Hani düzgün yürüyemediğim için yeterince eskisi gibi parmak uçlarımdan iktirerek gidemediğim için tabii alt bacak kaslarımız henüz istediğim gibi değil. Erime olabiliyor, ağrı olabiliyor belki kas kayıplarında. Sinirlerle ilgili bir durum var tabii ki bizim. Sinirler ve kaslar bizi ayakta tutarken kemiklerle tabii ki iskelet sistemiyle birlikte çalışıyor. Bu süreçte ağrılarınız olabilir. Ovabilirsiniz. Olmak çok iyi geliyor. Bana sıcak iyi gelmiyordu mesela yaz aylarındayız. Soğuk tutabilirsiniz bacaklarınıza, ayaklarınıza soğuk tutabilirsiniz. Ama lütfen umudunuzu hiç kaybetmeyin. Asla hani benim kadar ağırlaşanlar için özellikle yani ben bile iyileşme yolunda hızlı bir şekilde ilerliyorsam sizler de inşallah çok çok iyi olacaksınız. Bu yolculuğun neresindesiniz bilmiyorum ama inşallah bir umut olurum. İnşallah paylaşımlarım, gönderilerim sizlere de faydalı olur ve istifade edersiniz. Selamlar, sevgiler hepinize. Yavaş yavaş videoları yüklemeye başlayacağız. Öğreneceğiz bakalım nasıl yapılıyormuş YouTube videolarını yüklemek. Hem biraz eğlenceli olsun diye bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah sağlığa en kolay, en güzel şekilde ulaşırsınız. En iyi doktorlara, en iyi bu yolculukta dostlara ki onlar bizi buluyorlar. Yani bu kadar da şanslıyız. Harika insanlarla tanıştım bu süreçte. Harika komşularım, dostlarım oldu. Çok başkalaşıyoruz sanki. Daha mı güzelleşiyoruz, daha mı değişiyoruz bilmiyorum. Bu arada videolarda yüzüm, gözüm, işte kimi zaman şiş. Bazı videolar çok kötü. Ben bile seyretmeye, biraz seyrederken kötü oluyorum. Ama bir tanesinde mesela mutfakta bir iş yaparken işte üzerimde kahverengi bir sweatshirt var. Mesela zor konuşuyorum çünkü dudaklarım şiş. Ben bunu anlatıyordum. Yani yüzdeki sinirlerde de benim felç yaşamadım, yüz felci ama onu konuşurken ben hissediyordum. Bazı harflerin işte zor toparlandığını ağzımda. Dudaklarımda işte değişik şişlikler, gözlerimde şişlikler, morluklar falan oluşmuştu. Hastane süreci işte ağırdı, kötüydü. Merak etmeyin. Eğer ki benim gibi olduysanız inşallah herkes çok güzel kalmıştır ama düzeliyor, geçiyor. Yani duygularınızla birlikte iyileşme süreci başladıktan sonra hızlı bir şekilde inşallah hepsi geçecek. Lütfen sabredin, kendinize güvenin, duygularınıza güvenin. Allah sizinle, siz çok özel ve güzel insanlarsınız. Umudunuzu yitirmeyin. Umut her şey. Umudunuzu yitirmeyin ve lütfen iyileşeceğiniz günlerin hayalini ısrarla kurun. Israrla. Sevgilerimle. Görüşmek üzere.